Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize muhteşem bir sabah diliyorum. Değerli bir hocam var, konumuz estetik. Evet hanımlar, beyler de herkes ekran başına. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi uzmanı Ali Nurhan Özbaba şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sabahlar olsun. Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Bugün böyle güzel estetik konuşacağız. Sizin branşınız estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Rekonstrüktif cerrahi. Evet, nedir bu? Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi. Kısaca biz plastik cerrahi deriz veya plastik cerrahım deriz. Plastik kelimesi Latince'de şekillendirmeden kaynaklanıyor. Şekil vermek, şekillendirmekten. Plastik cerrahi de vücudumuzun dışında olan, görünür yerinde olan deri altı dokusu, işte kas, el ve yüz kemiklerini de içine alan, doğuştan veya sonradan olmuş anomalilerin düzeltilme cerrahisidir. Evet hocam. Yani kopan kollar, parmaklar da bizim işimiz, deri tümörleri de bizim işimiz. Bir de bizim İlgi alanlarını soracağım zaten. onu söyleyecektim ben de. Bir de bizim branşımızda estetik cerrahi diye de geçeriz. Hiçbir sağlık problemi olmadan daha güzel olmak için yapılan cerrahi işlemlerde estetik cerrahi bölümümüzdür. Rekonstrüktif de yeniden yapma cerrahisidir. Yani bu yaralanmalarda olur daha çok. İşte doğuştan anomaliler de olur az önce söylediğim gibi. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi olarak böyle geniş uzun bir ismimiz var ama kısaca biz plastik cerrah deriz. Plastik cerrahi deriz. Bir yerde bir anımı da anlatayım. İşte arkadaş da plastikçi dedi beni tanıtırken. Abi sen hangi plastiksin diye sordular bana. Plastikçi o da yani. Hani bu pencere doğramalarını yapan plastikçi gibi düşünmüş. Normal ama öyle söylemesi plastikçi deyince hani. Bizim ilgi alanlarımızı sordunuz az önce. İlgi alanlarımızda Evet, ilgi alanları gibi, neler giriyor bu evet, cerrahinin içine? doğuştan anomaliler mesela dudak yarıkları, damak yarıkları, kız çocuklarında veya erkek çocukta olan cinsel bölgedeki doğuştan olan anomaliler, işte yanıklar, kazalar, el ve yüz kemikleri kırıkları, cilt tümörleri, yani vücudun dışında gördüğünüz her şey tıbbi açıdan endikasyonu, cerrahisi gerekiyorsa bizim işimiz. Bir de en çok bizim plastik cerrah denince bilindiğimiz yönümüz estetik cerrahi. Tabii çok ilgi çeken bir alan. Medyanın olsun, birçok konuda olsun. Bizi hep estetik ameliyat yapıyor gibi düşünür. Doğru yapıyoruz. Onu Ama yapıyorsunuz estetik cerrahi bizim branşımızın ilgi alanının %10'udur. Bunu şöyle söyleyeyim, ben aynı zamanda üniversitede öğretim üyesiyim. 5. sınıf öğrencileri bana eğitime geliyorlar. Orada baştan sorarım. Stajın başında plastik cerrahi deyince ne düşünüyorsunuz? İşte meme ameliyatı olur, karın ameliyatı olur falan gibi. Bittiği zaman sorarım, sözde sınavı alıyorum. Şimdi ne düşünüyorsunuz? Hocam çok farklıymış diye belirtirler. Ama tabii estetik cerrahi de güzel branş. İnsanların bazen karakterlerini bile olumlu yönde çok değiştiriyor. İyi yapılmış yerinde yapılmış bir estetik müdahale. Peki bu şimdi tabii sizin biraz daha farklı. Tabii ki estetik cerrahi de var ama biraz önce anlattığınız o çocuklarda damak, dudak yarığı vesaire. Bunun ayrı bir eğitimi var değil mi hocam? Yani plastik cerrahi eğitimi güzel bir noktaya geldiniz. Plastik cerrahi eğitimi biliyorsunuz biz tıp fakültesinde 6 yıl eğitim alırız. Evet. Üzerine de tıpta uzmanlık sınavına gireriz. TUS diye bahsedilir. Orada da 4 ila 6 yıl arasında bir eğitim alırız. Plastik cerrahi de eğitimi en uzun olan branşlardan biri. Biz plastik cerrahi eğitimimiz aslında
hem bu rekonstrüktif dediğimiz işte doğuştan olan anomaliler, cilt tümörleri, kazalar vesaire bunun eğitimini alırız. Hem de estetik ameliyatların İkisi bir, işte onu merak ettim ben. Onun ikisini için bir arada ayrı. alırız. Evet. O yüzden uzundur. 5 yılla 6 yıl arasında değişir ama genelde 6 yıldan önce hocalar uzmanlık eğitimini tamamlatmazlar asistanlara. Evet. Peki şimdi biraz estetiğe gelelim. Tabii Yağ ki. aldırmaya gelelim esasında. Yağ aldırma gündemden düşmeyen bir estetik evet. operasyon diyebilir miyiz hocam? Evet. Tabii hı hı. ki. Peki bu yağlar alınıyor ya, ben şunu merak ediyorum. Geri geliyor mu? Kimisi diyor ki oradaki hücreler ölüyor, geri gelmiyor. Kimisi diyor ki kesinlikle fazlasıyla geri geliyor. Hangisi doğru hocam? Şöyle söyleyeyim, biz estetik ameliyat yapınca onun sürekliliğini sağlayamayız. Yani bir işte yüz gençleştirme ameliyatı yaptık, ömür boyu genç kalacak değil, yaşlanma devam ediyor. Yağ aldırmada da kişinin yağ alarak vücudunu şekillendiririz. Yani yağ aldırma, zayıflatma ameliyatı, 2 beden, 3 beden küçültme ameliyatı değildir. Liposuction'la yağ ameliyatını söylüyorum. Bazı bayanlarda daha çok işte zayıflar ama göbeği gene kalır. Zayıflar ama şu basenler gene kalır. Biz liposuction dediğimiz yağ alma işlemiyle oradaki hatları düzeltiriz. Yani bir heykeltıraşın nasıl heykelini yaparken elinde yonttuğu gibi biz de oradaki o fazlalıkları alırız. Yani şunu mu söylüyorsunuz hocam? Ben düzeltirim heykeltıraş gibi. Heh. 10 numara 5 yıldız yaparım. Olur ama Ama kilo alırsa orantılı alır ama. tamam. Yine de bir kilo Yani almaya orada da tepe faydası var. olmaz. Oradaki o tepe olmaz ama kilo aldığında o hattı genişler. Evet, ama kilo almaya da bir faydası var o zaman bu yağ aldırmanın. Yani kilo alan kişi daha kontrollü alır. Kontrollü alır, hatları bozulmadan alır. Hatları bozulmadan alır. Tamam. Şimdi şöyle bir olay var. Vücudumuzda yağ hücreleri ilk 5 yaşına kadar falan çoğalır ve ömür boyu öyle kalır. Kişiler vardır biliyorsun. Çok yer ama kilo almaz. Kişi vardır azıcık yer kilo alır. Niye? Yağ deposu var kilo alanda. Kilo almayanda yağ deposu yok. O bebeklik ilk 4-5 yaşına kadar yağ hücre sayısı sınırlı kalmıştır. Aldığı fazla enerjiyi yağ olarak depolayamaz. Bu hatlarda da o tepelerde yağ hücrelerini alıyoruz biz. Yağ hücrelerini alınca gene kişi kilo alır, gene o bölgesi genişler ama o tepe olmadan, o çıkıntı olmadan genişler. Yani yağ aldıran kişi diyetine dikkat etmesi gerekiyor. Diyetine dikkat edecek. Günün sonunda hocamız bunu söylüyor. Evet. Peki meme estetiğine gelelim. Meme estetiğinde boyuta nasıl karar veriliyor hocam? Boyuta nasıl karar veriliyor? O çok ilginç bir husus. Çünkü bazen yani uygun olmayan boylar da görebiliyoruz. Şöyle bir olay var. Bir gün ben iki hastamı arka arkaya ameliyat edeceğim. Bir tanesine meme küçültme yapacağız. Diğerine meme büyütme ameliyatı yapacağız. Şimdi meme büyütme ameliyatını önce alıyoruz. Dedim ki O daha kolay çünkü değil mi hocam? biraz daha daha kısa süren bir ameliyat. O büyük illa büyük. Bak çok büyük iyi değil falan dedim. Olsun falan peki uyuyacak hasta. Ameliyathanedeyiz. Bak dedim senden sonra da bir küçültme ameliyatı alacağım. O da diyor ki hepsini al. Sırtım Tamam ağrıyor. doktor bey onlar aldıklarınızı bana ekleyin ben sonra ameliyat olayım dedi. Şöyle kişilerde genelde olmayana eksiğe bir Talep var. talep var. Ona bir özlem var. Ama ben hastalarımla hep şunu konuşurum. Bu anılarımı da hep anlatırım. Bana bu konuyla ilgili gelecek olan hastalarıma derim ki önemli olan doğal olan. Yani bir süre belki sen meme küçükken bir süre devam edersin. Mutlu olursun ama sonra o sana yük olur. Aşırı büyük koydurup da onu hep taşıyanları ben görmedim. Sonunda ya çıkarttırıyorlar ya küçülttürüyorlar. Küçültüyorlar, memnun kalmıyorlar. Memnun günün bir süre sonunda. sonra o pişmanlığı yaşıyorlar.
O yüzden ben hep doğal görünmesini, ne çok büyük, ne çok küçük, büyütürken de, küçültürken de hep onu öneririm. Hocam çok teşekkür ederim. Beklerim Rica her ederim. zaman. Ne güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Çok güzel. Her zaman Sizinle bekleriz. sohbet güzeldi. Ben Teşekkürler. teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geri geliyorum.